Merhabalar, Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim fıstıklı irmik helvası. Uzun zamandır da istenen bir tarifti. Daha önce portakallısını yayınlamıştım. Bu sefer de sade olarak normal klasik usulde yayınlamak istedim. Şimdi tarifim için öncelikle tenceremi 3 su bardağı sütümü aldım. Toplamda 600 ml, 200 ml'lik su bardağı kullandım. 1 su bardağı artı 3 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum içine. Bunu şerbet olarak kullanacağız. Ocağıma alıyorum ve sadece böyle arada karıştırarak şeker eriyene kadar ılıtıyorum. Çok fazla kaynatmanıza hiç gerek yok. Süt ve şekerimi arka ocağa kısık ateşe aldım. O şeker eriyene kadar orada bekleyecek. O arada ben tencereme helvamı kavurmaya başlıyorum. 3 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı ilave ediyorum. Ve şöyle yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağ hem tereyağının yanmasını engeller hem de helvanız soğusa bile böyle kas katı kesmez. Daha yumuşak, güzel bir kıvamda olur. Tereyağım eriyene kadar bekliyorum. Yağım iyice ısındı. Tereyağımın erimesi de neredeyse bitmek üzereyken içerisine bir küçük paket dolmalık fıstık ilave ediyorum. Fıstık eklemek istemeyenler sade olarak direkt irmiği kavurmaya başlayabilir yağ eridikten sonra. Yağım tamamen eridi. Şöyle fıstıklardan bir sıcağı aldıktan sonra çok fazla rengini çevirmeye uğraşmadan irmiğimi ekleyeceğim. Fıstıklar zaten irmikle beraber de kavrulmaya devam edecek. 1,5 su bardağı irmik kullanıyorum. 200 ml'lik bardaklarla ölçüm yaptım. Şimdi irmiğimi güzelce böyle kısa yakın ateşte, çok aşırı da kısmayın. Rengi iyice dönene kadar, istediğimiz kıvama gelene kadar karıştıra kavuracağım. İrmiğimi kavurmaya devam ediyorum. Ocağımın altını biraz daha kıstım artık çünkü iyice sıcağı alıp köpürmeye başladı. Arada yanlarını böyle toplayarak kavurmaya devam ediyorum. Ortalama bir 8 dakika kadar oldu. Bakın rengi dönüyor. Çok aşırı kısık ateşte yaparsanız baştan itibaren işiniz çok uzar. Ben ilk başta biraz böyle orta ateşe yakın yaptım. İyice köpürüp böyle artık renk çevirmeye başladığı anda altını iyice kıstım ocağımın. Böylece işim biraz daha kolay oldu. Rengi dönmeye başlayınca ama mutlaka kısın. Yoksa hani bir tarafı yakıp bir tarafı az kavrulmuş olmasın. Şu an kamerada biraz daha rengi açık görünüyor ama aslında çıplak gözle çok daha koyu kamerada sizin gördüğünüzden. Ama ben yine 1-2 dakika daha kavuracağım. Çünkü şerbeti aldığı zaman helvamızın rengi bir tık açılacak. Buna hesap ederek kavurma işleminde şerbeti verme noktasını ayarlayın. Yaklaşık 12 dakika kadar kavurdum. İrmiğimin kavrulma işlemi tamam. Kamerada size görünen renk biraz daha beyaz. Şu an benim çıplak gözle gördüğümden. Onun böyle çok az bir tık üstünde koyu renkli olmasına dikkat edin. Şu an benim çünkü çıplak gözle gördüğüm tam bir kahverengi ama siz biraz daha karamel gibi daha açık bir tonda görüyorsunuz. Şimdi şerbetini vereceğim. Şerbetimi de bu arada altını kapattım şekeri erir erimez. Çok fazla işte kaynatmanıza gerek yok. Şimdi şerbeti verirken sıçramalar olacak. O nedenle ocağımın altını en kısa aldım. Hatta isterseniz kapatabilirsiniz de. Ve böyle tenceremin kapağını da kendime siper ediyorum. Şu şekilde kenarından şerbetini koyuyorum. Dikkat edin, elinizde yakmayın. Şu an buhardan benim yandı mesela. Hemen şöyle bir 30-40 saniye bekleyeceğim. Biraz sıçraması durdu. Sesinden anlayabiliyoruz bunu. Ve açıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum bakın. Şu an çok sıvı bir kıvamda. Pilav gibi bunu demleyerek pişireceğiz. Şimdi kapağını kapatacağım. Bir 4-5 dakika ortalama kısık ateşte demlenecek. 4 dakika kadar oldu. Kaynama sesi de böyle çok azaldı. O yüzden kontrol etme ihtiyacı hissettim. Bakın yanlara hafif bir süzen şerbet kalmış. Şöyle bir karıştırırsanız onu da zaten içine alacaktır helvanız. Hemen şöyle bir karıştırıyorum iyice. Bu şerbeti aldırıyorum içine. Evet, şu an bütün şerbeti çekti. Ve ortalama toplamda 5 dakikayı buldu şerbeti çekmesi helvamızın. Şöyle düzeltiyorum. Tenceremin kapağını kapatacağım. Ocağımın da altını kapatacağım. Ve tenceremi soğuk bir tezgaha alacağım. Ocaktan çekeceğim tıpkı pilav demler gibi. Soğuk tezgahta birazcık böyle bir 10-15 dakika demlendireceğim. Sonra da ılık olarak servis edeceğim. Tezgah üstünde 10 dakika kadar dinlendirdiğim helvamın kapağını şimdi ilk kez sizlerle açıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Dinlendikçe tane tane düşer bu. Eğer biraz böyle yumuşak dondurmayla ikram edeyim, tane tane olmasın, kalıp gibi düşsün isterseniz mümkün olduğu kadar sıcak ikram edin. Ben şu an biraz böyle sıcak servis edeceğim.
Bu mis gibi kokusu üstünde dondurmayla servis edeceğim çünkü. Şöyle güzel karıştırdım, havalandırdım. Şimdi şekil vermek için kullanacağım kaseyi birazcık ıslıyorum. Suyla ısladım, fazla suyunu iyice döktüm. Böyle yaparsanız hem yüzü parlak parlak görünecektir hem de kalıptan çıkarken sıkıntı yaşamazsınız. Öyle yani strece falan sarmaya da çok gerek yok. Kasemin yarısını dolduruyorum şöyle. Ve daha sonra ortadan şöyle oyarak birazcık boşluk bırakıyorum. Şöyle tam ortasına 2 top dondurma koyuyorum. Birisi böyle fıstıklı, birisi sade. Ve üzerine helva ile kapatıyorum yine. Şöyle ıslattığım bir tatlı kaşığıyla metal kaşık aldım elime. Daha düzgün görünmesi ve rahat şekil verebilmek için. Üzerine hafif bastırarak düzeltiyorum. Şimdi tabağıma şöyle ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi ıslattığınızda herhangi bir streç filme falan gerek yok. Direkt böyle çok rahat çıkıyor. Şimdi şöyle güzelce bir ortadan ayıralım ve içindeki dondurmasıyla birlikte kıvamına bakalım. Sıcağıyla içinde erimiş bir dondurmayla gerçekten nefis yaz kış tercih edebileceğiniz en hafif, en kolay, en lezzetli tatlılardan. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiler diliyorum.